Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin ilk yerli otomobil TOG hakkında bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce bu ve bunun gibi araba videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Dünyanın birçok ülkesinde elektrikli otomobillerle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken Türkiye'de de bu konuyla ilgili bir adım atıldı ve yerli otomobil geliştirildi. Türkiye'nin otomobil girişimi grubunun çalışmalarını yürüttüğü yerli elektrikli otomobil 5 farklı modelde üretilecek. İlk olarak C-SAV, ardından C-Sedan modeli, daha sonra C-Hatchback, B-SAV ve C-MPV modelleri sunulacak. Yerli otomobil ile ilgili öne çıkan noktaları sizler için derledik. TOG nedir? Yerli ve milli otomobilin üretilmesi ve geniş kitlelere satılabilmesi için 2017 yılında başlayan çalışmalar 25 Haziran 2018 tarihinde Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu adıyla resmileşti. Anadolu Grubu BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Zorlu Grubun güçlerini birleştirmesiyle hayata geçen Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu yani TOG, Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobil üretecek. TOG nasıl bir otomobil? Yerli otomobil elektrikli olacağı için oldukça modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak. Aynı zamanda sunacağı güçlü internet bağlantısıyla gelecekte doğabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek. Türkiye'de çok tercih edilen C sınıfında yani orta büyüklükte olacak aracın ilk etapta SAV kasa tipindeki versiyonunun üretileceği TOG'un sitesinden duyuruldu. Yerli otomobilin öne çıkan özellikleri. TOG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has bilgilere sahip olan araç dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından Euro NCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer yerli otomobilin 2022 yılında Euro NCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor. Bunun dışında otomobilin öne çıkan bazı yönleri şöyle. Yerli otomobil internete sürekli olarak bağlı olacak. İleri seviye otonom sürüşe imkan tanıyacak. 30 dakikadan az sürede %80'e kadar şarj olabilecek. Sıfır emisyon sayesinde gelecek kuşaklar için temiz bir dünya bırakacak. İleri teknolojik özellikleriyle küresel pazara hitap edecek. Yerli otomobilin teknik özellikleri. Türkiye'nin şartlarına uygun olarak yüksek menzil ve hızlı doldurabilen batarya ile öne çıkıyor. Türkiye'nin otomobilinin şu an için iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Birinci seçenekte 200 beygir güç üretebilen motor bulunuyor ve araç 0'dan 100 km/saate 7.6 saniyede ulaşıyor. İkinci seçenekte ise iki motor bulunuyor ve 400 beygir güç üretebilen motorla araç 0'dan 100 km/saate 4.8 saniyede ulaşıyor. Kısacası her iki modelde de Türkiye'de şu anda yollarda olan fosil yakıtlı muadillerinden çok daha hızlı olacak. Yerli otomobilde araçların ulaşabileceği maksimum hız güvenlik nedeniyle 180 km/saate sabitlenecek. Yerli otomobilin bataryasında da motor gücünde olduğu gibi iki farklı seçenek yer alıyor. İlk seçenekte araç tek şarj ile 300 km gidebilecek. İkinci seçenekte ise yerli otomobilin menzili 500 kilometreye kadar çıkacak. Aynı zamanda aracın içerisinde yer alan rejeneratif frenleme teknolojisi sayesinde sürücüler fren yaptıkça enerji geri kazanımıyla batarya şarj olabilecek. Yerli otomobilin bataryasının %80 şarja ulaşması için 30 dakikadan az bir süre yeterli olacak. Yani yerli otomobil ZES'in İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon gibi birçok ilde bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarında kolaylıkla şarj edilebilecek. ZES'in 2020 yılı şarj istasyonları listesinde 100'den fazla noktada yer alıyor. Ayrıca aracın çıkış tarihine kadar bu sayı artacak ve kullanıcılar dedikleri noktada araçlarını şarj edebilecek. Yerli otomobilin bir diğer önemli özelliği ise internet bağlantısı. Akıllı telefonlardan alışık olduğumuz 4.5G teknolojisinin yanı sıra 5G teknolojisiyle de internete bağlanabilecek olan araç uzaktan müdahale edilmesiyle ya da sürücülere haber verilmesine olanak tanıyacak. Böylece acil durumlar hakkında sürücüler bilgi edinebilecek ya da afet gibi durumlarda yapılacak yazılım güncellemeleriyle hız sınırlarını kaldırmak gibi önemli değişiklikler yapılabilecek. 2018 yılında
Tesla, Michel kasırgası etki alanında yaşayan araç sahiplerinin menzilini bir güncellemeyle arttırmıştı. Yerli otomobil nerede üretilecek? Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun aktardığı bilgilere göre otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SAV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4000'den fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150.000'den fazla araç üretmesi planlanıyor. Yerli otomobil ne zaman üretilecek? TOG'un açıklamalarına göre yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek. İlk etapta C segmenti SAV aracın satışa sürülmesi bekleniyor. Kalan 4 model ise kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Yerli otomobil ne kadar olacak? TOG'un açıklamalarına göre yerli otomobil makul düzeyde bir fiyatla satışa sunulacak. Ancak şu an için net bir fiyat paylaşılmadı. Tahminlere göre diğer markaların alt C sınıf elektrikli araçların fiyatlarına paralel olacak. Ek olarak yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerde de rekabetçi olacağı düşünülüyor. Doğuştan elektrikli modüler araç platformu. Özgün, TOG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikir ve sanayi mülkiyet hakları %100 TOG'a ait olan yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform. Modüler, azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen, farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari. Üstün, sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içerisindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeyde taşıyan altyapı. İleri seviye güvenlik, dayanıklı ve sağlam altyapı destekleyen ileri güvenlik sistemleriyle sürüş güvenliğinden ödün vermeyin. Aileniz ile birlikte yolculukların keyfini güvenle sürün. Çarpışma dayanımı. Bataryanın otomobilin platformuna entegre yerleşimi ve bağlantısı sayesinde burulma direncinde %30 artış ve yüksek çarpışma dayanımı ile yola güvenle çıkacaksınız. Aktif ve pasif güvenlik. 7 adet standart hava yastığı içeren pasif ve kapsamlı aktif güvenlik sistemleri desteğiyle her türlü yol koşulunda güvenli sürüşü deneyimleyeceksiniz. İleri sürücü destek sistemleri. İleri sürücü destek sistemleri ve şehir içi trafik pilotu ile seviye 2 otonom sürücü trafikte yükünüzü hafifletecek. Sürekli gelişim. TOG mühendisleri tarafından tasarlanan sürekli geliştirebilir mimari sayesinde seviye 3 ve ötesi otonom sürüş dönüşümüne uygun ve hazır altyapı, internet üzerinden yapacağınız güncellemeler ve otomobilinizi sürekli olarak en ileri teknolojiyle geliştirebileceksiniz.